Daha başlayalı 1 ay olmuştu gazeteciliğe. Kendimi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yıllık basın konferansının içerisinde buldum. Biraz heyecanlıyım. Nerede nasıl konuşacağımı tam bilemiyorum. Önemli bir ortamdayım. Koskoca AİHM Başkanı sorulara cevap verecek. Ben yazılı bir soru hazırladım, verdim. Yazılı olarak sorum okunurken okuyan kişi asıl önemli kısımlarını çıkardı, çok genel bir soruya dönüştürdü. Türkiye'de işte gazeteciler hakkında baskılar var, bunu nasıl yorumluyorsunuz gibi. AİHM Başkanı tabii anlatmaya başladı. Gazeteciler bizim için çok önemli, onların davalarını her zaman önceliyoruz. Sorumun içeriğinin tam tersine bir cevap veriyor AİHM Başkanı. O an işte biraz ürkekçe ve titreyerek elimi kaldırdım. Dedim Sayın Başkan, 7-8 yıldır cezaevinde tutulan gazeteciler var. Yapmış oldukları başvurular da AİHM önünde 7-8 yıldır bekliyor. Sizin bu anlattıklarınızla bunlar birbirine uymuyor. Bunları nasıl yorumluyorsunuz gibi bir soru sordum. Başkan tabii doğru söylüyorsunuz falan ama işte her şeyde yetişemiyoruz. Tabii ki şunu kabul etmem lazım. Mahkeme her davada yeterince hızlı davranamıyor gibi bir şey söyledi. Çıktım işte dedim ben bunu neyse haberleştireyim. Sonra telefonlar çalmaya başladı. Çok büyük iş yaptın, çok iyi falan. Ben hala anlamıyorum ne olduğunu. Bir soru sordum, altı üstü bir cümleyi zor kurdum. Onu da titreyerek ve ürkekçe sordum falan diyorum. Sonra da tabii birkaç kez izleyince fark ettim ki adam beklemediği yerden soru alınca biraz bocalamış. Cevap vermek için girdiği hal, sıkıntılı hali sonradan kameralara daha iyi yansımış tabii. Onu biz video haber haline de getirdik. Ben fark etmesem de mesleğimin başında daha 1. ayda iyi bir haber çıkarmış oldum. Fransa, Strasbourg'dan herkese merhaba. Bu hafta tutulanlarda genç bir tutanla beraberiz. Ensar Bey ile beraberiz. Kendisi polis koleji, sonrasında polis akademisi. Daha sonra öğrencilik buraya geldi ve şimdilerde bir gazeteci olarak karşımızdasınız. Dolu dolu bir hikaye de var karşımızda. Şimdi dinleyeceğiz ama ondan önce sormuş olayım. Gazetecilik nasıl gidiyor? Strasbourg bildiğiniz gibi Avrupa kurumlarının olduğu bir yer. Dolayısıyla ben Avrupa kurumları nezdinde bir gazetecilik yapıyorum. Akredite olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'na düzenli olarak gidip oralardan haberler yapıyorum. Tabii ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Konseyi deyince aklımıza ilk olarak özellikle son süreçte yaşanan insan hakları ihlalleri geliyor. AİHM'den çıkan kararlar aklımıza geliyor. Ben de o kararları okuyup didik didik edip haber yapmaya gayret ediyorum. Çalışmalarım bu yönde ilerliyor yaklaşık 4 yıldır. Avrupa'da gazeteci olmak kolay bir şey değildir mutlaka. O süreçlerin de hepsini dinleyeceğiz ama önce seni bir tanımak istiyoruz. 1995 Bartın doğumluyum. Köyde büyüdüm. Babam emekli olmadan önce bir bakkal işletiyordu köyde. Annem ev hanımıydı. Pek çok Anadolu kadını gibi. 6. sınıfa kadar bir köy okulunda eğitim aldım. Daha sonra bir akrabamızın vesilesiyle bir bursluluk sınavı varmış. O sınava kaydoldum. Bir dershanenin düzenlediği. Orada şehir birincisi olunca hem bir dershane sürecim başladı hem de bir özel okulda eğitim almaya başladım 6. sınıftan itibaren. Devamında lise sınavlarında yine Türkiye'de ilk 2500'e girme fırsatı bulduk. Daha sonra 2009 yılında polis koleji sınavlarını kazanıp polis kolejine gittim. Polis koleji iyi öğrenciler alıyordu o dönem. İlk 10.000'e girmeniz gerekiyordu. Ve devamında yaptığı ayrıca sınavlar var. O sınavlardan da yüksek puanlar almanız gerekiyordu. O sınavlarda ilk 100'e girmeyi başardım ve polis kolejine kaydım oldu. Orada da Türkiye'nin dört bir tarafından Anadolu insanı çoğunlukla ve ailelerimizden uzakta birbirimize dayanışma içerisinde yatılı bir şekilde okurken yeni bir dünya keşfetmiş oldum kendi adıma ve çok güzel arkadaşlıklar edindik o noktada. 2013 yılında da polis akademisine geçiş yaptık. 2015 yılında darbeden daha yaklaşık 1,5 yıl önce iç güvenlik yasası kapsamında polis akademileri kapatıldı. Ben de ihraç edilmiş oldum. Tabii o süreçte üzerimizde ciddi bir mobbing süreci de yaşanıyor tabii. Dışarıdan çevik kuvvet polisleri okula getirilip onların eşliğinde biz yaşamaya başladık. Zaten bu millet, vatan, halkın güvenliği bize emanet olacaktı. Neyi kimden koruyorsunuz duygusu, bir de kolejde okumuşuz, 6 yıllık bir geçmiş var geride. O duygusal anlamda cidden yıpratıcıydı. Tabii ki geleceğimiz ne olacak duygusu da bir yandan geliyor. Üniversite sınavlarına hazırlanıp Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümüne yerleştim. Polis Koleji'nin akademisinde benzer duyguları paylaştığımız, benzer sosyolojik gruba ait olduğumuz insanlarla beraberdik. Üniversiteye girdim. Şimdi bambaşka bir dünyanın içerisine girmiş oldum yine. Robert Kolejlerinden gelenler, Amerikan liselerinden gelenler, Fransız liselerinden gelenler, annesi babası profesör olanlar, doktor olanlar, operaya gitmeden yaşayamayanlar falan böyle. Tamamen yabancı olduğum bir ortamın içerisine girdim. Şunun farkındaydım. Benim üzerimde bazı etiketler var. Kırsaldan geliyorum.
düşük bir sosyoekonomik gruptan geliyorum. Bir emniyet geçmişim var ve emniyetçilere biliyorsunuz milliyetçi muhafazakar olarak değerlendirildikleri için iyi gözle bakılmaz toplumun belli bir kesiminde. Üzerimde bu etiketlerle oraya gittiğim için bir temsiliyet yükü de hissediyordum bir yandan. Şimdi ben onları keşfederken onlar da beni keşfediyorlar aslında bir noktada. Yani o kadar farklı bir tablom vardı karşında. Galatasaray hani biz zannediyoruz ki ülkenin her tarafından o üniversiteye girilebiliyor. Ya şöyle Anadolu'nun dört bir tarafından çalışkan öğrenciler geliyor tabii ki ama Galatasaray Üniversitesi'nin kontenjanının büyük bir kısmı Fransız liselerinden gelen öğrencilere ayrılmış vaziyette. Bir kaynaşma süreci elbette oluyor. Çok şükür güzel iletişimler kurarak çok iyi dostlar edindim orada da. Ve birbirimizi iyi tanıdık. Hatta bana bir arkadaşım şaşırıyordu. Diyordu ki ya bu kadar okuyan, düşünen bir adam nasıl Müslüman oluyor anlayamıyorum falan diye böyle şakalar yaptığı oluyordu böyle. Normalde Galatasaray Üniversitesi'nde 3,5 üzerinde ortalama yapmak çok zordur. Daha önce orada tecrübe olanlar da bunu imkansıza yakın olarak nitelendiriyorlardı. İlk yılımı bölüm ikincisi olarak tamamlama fırsatım oldu. Ve devamında da bu o şekilde devam etti. Yani bölümde her zaman ilk üçte yer almayı başardım. Okuma merakından kaynaklı olarak hocalarımızın zorunlu okumalarının yanında bize verdiği bir de önerilen okumalar listeleri olurdu. Ben onları da okurdum. Sonra hocalarla gider tartışırdım o dönem. Hatta Fransa'da doktorasını yapmış gelmiş üniversitede ders veriyor hoca. Post doktora için yeni çalışmalar peşinde. Gelip bana Ensar şu konuda çalışmayı düşünüyorum. Hangi kitapları önerirsin? Gözüne takılan bir şeyler var mı son zamanlarda diye sormuşluğu da olmuştur. Okuma merakı var elbette ama temsil etme yükümlülüğü kapsamında yaptığım şeylerdi biraz da. Değişmeye çalışmak değil anlattığım şey. Ben varım ve bu kimliği temsil etmem lazım duygusuyla bunları yaptım. Çok şükür çok iyi sonuçlar da aldığımı söyleyebilirim. Hem hocalarımla hem arkadaşlarımla çok güzel diyaloglar kurduk, ilişkiler kurduk. Galatasaray Üniversitesi'nde her şey güzel gidiyordu. Tabii bu süreçte 15 Temmuz oldu. Bireysel olarak beni ilgilendiren bir şey yok. 15 Temmuz öncesinde benim ilişkim zaten her şeyle kesilmiş. 2018'de bir gözaltı süreci yaşamış oldum. 2015 okul kapadıktan sonra akademi öğrencilerine yönelik bazı soruşturmalar açılmış. 12 gün kadar Ankara'da nezarette kaldım. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış olduk. Kısmet gözaltından önce ben pasaport çıkartmıştım kendime. Ardından bölümde derecem yüksek olduğu için Paris'te bulunan Siyasal Bilimler Enstitüsü'ne değişim programı öğrencisi olarak kabul aldım. Tabii yurt dışı yasağımız var. Bir şekilde 2018'in Eylül ayının sonunda Fransa'ya gelmeyi başardım. Bu değişim programı Sciences Po diye geçiyor Paris'te. Yani Siyasal Bilimler Enstitüsü. Siyaset bilimi alanında dünyanın en iyi ikinci üniversitesi olarak geçiyor. Hala listelerde en yukarıdadır. Değişim programı bursu da gelmiş oldu. Böylelikle çok ciddi maddi zorluk yaşamadan o süreci atlatmayı başardım ve bütün derslerimi vermeyi başardım. İkinci dönem geldi. Burs suyumu çekti. Para bulmam lazım. Bir düğün salonunda geceleri çalışmaya başladım. Dersten çıkıyorum, düğün salonuna gidiyorum çalışmaya. İşte sabaha kadar düğün salonunda çalışıyorum. Bir yandan işte ödevleri yetiştirmeye çalışıyorum, projeleri yetiştirmeye çalışıyorum. O süreçte de çokça sabahladığım oldu. Sciences Po, Fransız elitlerini yetiştiren okul. Sınıf arkadaşlarımın çoğu muhtemelen ileride Fransız bürokrasisinde hatta siyasetin içerisinde aktif olacaklar. Yanımda belki geleceğin Fransız bakanı var. Önceki gece düğün salonunda çalışmışım falan böyle. İnanılmaz dinamikli bir hayattı yani. Galatasaray Üniversitesi'ni bitirmek nasip olmadı. Oradan bir diploma alamadım. Ve devam etmenin yollarını arıyorum tekrar başa sarmadan. Fransa'daki üniversiteler, lisanslar 3 yıl. Bazı üniversiteler 3 yıllık eğitimi lisans eğitimi almış gibi kabul ederek master'a devam etmenize müsaade ediyor. Beni master'a kabul edilebilecek üniversitelere başvurular yolladım. Ve o şekilde aslında lisans diploması olmadan master yapma hakkı kazanıp ve devamında master diploması almayı başardım. Galatasaray Üniversitesi'nde o zaman 3 yıl eğitim görmüştünüz zaten. Evet, onu saydırmış oldunuz. Evet. Master programı için yine Siyasal Bilimler Enstitüsü'nün Strasbourg'da olan bir ayrı okulu var. Yine oraya geldim ve master'ı orada yapmış oldum. 1500 başvuru içerisinden 40 öğrenci alacaklardı. Zorlu bir süreç ama nihayetinde seçilmiş olduk. Tek Türk öğrenci olarak o master içerisinde. İyi sonuçlarla mezun olmayı başardım. Güzel bir süreçti yani. Bana hayatın çok farklı yönlerini öğretti, mücadele etmeyi öğretti. Aklıma her zaman annemin şu duası geliyor. Yavrum Allah nereye gidersen git güzel insanlarla karşılaştırsın der. Dua gerçekten gerçek oldu. Yani ben de bu süreçte ne yaptıysam, nereye gittiysem, hangi duruma düştüysem düşeyim. Hep iyi insanlarla karşılaştım. Annemin duası yolculuğumda hep benimle beraberdi. Şimdi Fransa'da Fransızcayı, artık Fransa'yı da çok iyi bilen bir insan olarak gazetecisiniz. Çalışmalarınız nasıl gidiyor? Tabii ki
araştırmacı yönüyle gazetecilik yönü çok farklı şeyler. Gazetecilik böyle biraz sahada olmayı gerektiriyor. İnsanlarla hızlı iletişim kurabilmeyi gerektiriyor. Tabii bu özellikler bende biraz zayıf açıkçası. Böyle 1-2 yılım aslında biraz zor geçti. Ama o 2 yılın sonunda artık kurumlarda hangi odada ne var, hangi işle hangi çalışan ilgilenir gibi pek çok detayı öğrendikten sonra artık dükkanın sahibi gibi geziyorum kurumların içerisinde. Hemen bu tarafta Avrupa Konseyi binasını görüyoruz. Diğer tarafımızda Avrupa Parlamentosu'nun binası var. Arkamızda da hepimizin çok yakından takip ettiği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin binası. Strasbourg şunu ifade ediyor aslında, Avrupa barışının temsil edildiği bir şehir. O yüzden bu kurumlar burada bir yandan. Avrupa kurumlarına akredite olduğum için zaman zaman oradaki toplantıları takip etmek için oralara gidiyorum. Röportajlar yapmak ve bazı bilgileri araştırmak için. Ama onun dışında kalan vakitlerde evimdeki bir odada çalışıyorum. Zaman zaman da buradan yayınlar yapıyorum. Yaparken zorlandığım haberler elbette çok oluyor. Öncelikli olarak kaynağımızı korumak çok önemli. Ancak kaynağı korurken o haberin önemi itibariyle bunu yazmak da gerekiyor. O yüzden farklı noktalardan teyit etmek, o bilgiyi kimseyi zorda bırakmayacak ya da zan altına bırakmayacak şekilde açıklamak ve ifade etmek ince bir işçilik gerektiriyor açıkçası. Normalde Türkiye'de asla ulaşamayacağınız bazı isimler Avrupa kurumlarıyla görüşme yapmak için Strasbourg'a geldikleri zaman onlarla da görüştüğümüz oluyor. Siyasiler, yüksek mahkeme üyeleri. O görüşmelerinizden var mı anlatacağınız bir tane? Bir gün Strasbourg'daki Avrupa Konseyi'ne gazeteci olarak gittim. Oradaki toplantıları takip edeceğim. Oturumlar var. Öğle namazını kılmak için mescide gitmem gerekti. Ara verdim. Ve mescitte bir Türk heyetiyle karşılaştım. Birbirlerine başkanım falan diye hitap ediyorlardı. Tabii ne başkanı bilmiyorum, yani tanımıyorum. Neyse cemaat yaptık beraber. Ben arka safta beraber namaz kıldık. Tabii gazeteci merakı, kim olduğunu saptamaya çalışıyorum. Ardından oradakilerden bir kişinin dosyasında Anayasa Mahkemesi yazdığını gördüm. Sonra hemen basın odasına gidip bilgisayarımı açtım ve Anayasa Mahkemesi üyelerinin listesine baktım fotoğraflarıyla birlikte ve orada bir Anayasa Mahkemesi üyesi olduğunu tespit ettim. Başkanım dediklerine göre de demek ki yüksek rütbeli birisi bu. Dedim yanına gitmeliyim ve ona bazı şeyler sormalıyım. Tabii bu beni çok heyecanlandırdı ve biraz titremeye başladım açıkçası heyecandan. Tabii ki bazı izleyicilerimiz şunu söyleyebilir, ya onlar da insan, korkacak bir şey yok ama karşıdaki kişi binlerce insanın hakkında karar veriyor. Orada söyleyeceğiniz bir kelime onu kızdırıp daha kötü kararlar almasına yol açar mı acaba diye korkunuz var bir yandan da. Bir yandan da ona bazı gerçeklerin farklı yönlerini de acaba aktarabilir miyim? Veya o ne düşünüyor? Benim açımdan asıl önemli kısmı o. O ne düşünüyor bu konularda? Bunu anlamak. Bir daha ne zaman karşıma çıkacak böyle bir fırsat diye düşünerek yanına gittim ve kendimi tanıttım. Merhaba işte selamlaştık. Dedim ben sadece bir gazeteci değilim. Aynı zamanda ülkesinin geleceği hakkında da endişelenen bir gencim dedim. Eğer vaktiniz varsa sizinle birkaç konuyu konuşmak istiyorum ve sormak istiyorum dedim. Kendisi benimle konuşmayı kabul etti. Elbette biraz mesafeye koyarak kim olduğumu fark ettikten sonra. Devamında kendisiyle Türkiye'deki hukuki süreçleri, AİHM'in vermiş olduğu kararları detaylı bir şekilde konuştuk. Türkiye'de yaşanan hukuksuzlukların Avrupa'da nasıl gözüktüğünü, kendi vatandaşlarını ülkesine nasıl yabancılaştırdığını, bazı insanların yaşamış olduğu hak ihlallerini onların hak etmediğini ve burada Anayasa Mahkemesi'nin rolünün çok önemli olduğu gibi bazı gözlemlerimi aktardım. Kendilerinin de vicdanlı insanlar olduklarını düşünüyorlar bir noktada ve vicdani rahatlatmaya ihtiyaçları da var bazı insanların. Çünkü bir şey yapıyorsa ona vicdani bir kılıf uydurması lazım ki yapmaya devam edebilsin. O da bana hak verdi ama kendince bir takım geliştirdiği argümanlar var. Onları kullandı. Argümanlarının temelinin çok hukuki olmadığını da fark etmiş oldum. Özellikle 17-25 Aralık'tan sonra insanlar iktidarın yanında yer almalıydı. Çünkü bu bir iktidara yönelik yapılmış bir operasyondu. İktidarın karşısında yer almanın kendilerine neye mal olacağını tespit etmeleri gerekirdi, anlamaları gerekirdi gibi bazı ifadeler kullandı. Tabii bu ifadelerin ben bir hukukçuya yakışmadığını biliyorum. Kendisine hatırlattım. Dedim ki AİHM kararları var. Bunların uygulanması konusunda neler yapmayı düşünüyorsunuz? Demirtaş kararı, Osman Kavala kararı, Yüksel Yalçınkaya kararı bunları mahkeme veriyor ve bunlara uyulmaması burada üzüntü oluşturuyor. Türkiye'nin buradaki etkisi sandığımızdan çok daha kuvvetli, tarihi bağları çok daha kuvvetli ama maalesef kararlara uymuyor. İstanbul Sözleşmesi'nden çekiliyor mesela, ismi İstanbul Sözleşmesi ve ondan çekiliyoruz. Kadın haklarını garanti altına alan bir sözleşme. Bazen insanlar şunu söylüyor, kardeşim Türkiye
bu kurallara uymuyorsa bunu burada tutmanın ne anlamı var? Artık atın gitsin, hak ediyorlar zaten geliyor. Ama burada vatandaşlar iyi ya da kötü bir şekilde başvurabilecekleri bir üst merci var. Diğer türlü tamamen AYM'nin eline kalacaklar ve iç hukukta tamamen ezilme ihtimalleri var. O tabii kendince bazı ahim kararlarının etkilerini azaltıcı şekilde yorumlar yaptı. Bir Anayasa Mahkemesi üyesinin ahim kararlarının etkilerini azaltıcı şekilde yorumluyor olması büyük bir alarm benim açımdan. Ve ardından ayrıldık. Ben de bu konuyu haberleştirdim. Haberleştirdikten sonra kendisini tanıyanlar bana ulaştılar. O kişi hakkında bilgiler vermeye başladılar. Zaman gazetesinde düzenli olarak yazılarının yayınlandığı ortaya çıktı. 17-25 Aralık'tan sonraki süreçte de beraber bulunduğu bazı arkadaşlar yurt dışına gitmek zorunda kalırken o basamakları tırmanmış. 2014'teki yerel seçimlere kadar nasıl ikili oyladığına dair bilgiler verdiler. Siyasi konjonktüre göre rol belirlediği ortaya çıkmış oldu. Tabii röportajı yaparken bunları çok bilmiyordum. Anayasa Mahkemesi üyesi kamuoyuna da yansıyan sloganvari cümleler üzerinden bir argüman geliştirmiş gibi gözüküyordu. Bu elbette beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Ama tabii ki şu kısımda sevindirdi. Sorduğum sorularla onun en azından vicdanının belli noktalarına dokunabilmiş olmanın sevincini yaşadım diyebilirim en azından. Bu anlamda ilginç bir anıydı. Bir diğer anım da şöyle, işe başladığımın daha 1. ayı falan. Bir anda kendimi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde basın konferansında buldum. Biraz heyecanlıyım. Nerede nasıl konuşacağımı tam bilemiyorum. Önemli bir ortamdayım. Koskoca ahim başkanı sorulara cevap verecek. Ben yazılı bir soru hazırladım, verdim. Yazılı olarak sorum okunurken okuyan kişi asıl önemli kısımlarını çıkardı. Çok genel bir soruya dönüştürdü. Türkiye'de işte gazeteciler hakkında baskılar var. Bunu nasıl yorumluyorsunuz gibi. Monsieur le Président, encore une question de Turquie qui concerne, selon les médias, la Turquie fait pression sur la Cour concernant certains dossiers. C'est la raison pour laquelle ces dossiers restent longtemps en attente. Tabii cevabı bekliyorum bir yandan. Ahim Başkanı tabii anlatmaya başladı. Gazeteciler bizim için çok önemli. Onların davalarını her zaman önceliyoruz. Bir an evvel kararlar çıkartıyoruz falan. C'est important de distinguer entre deux types de requêtes. Les requêtes où les journalistes sont toujours en détention. Parce que là, la politique de priorisation de la Cour est claire. Ça, c'est top priority. Sorumun içeriğinin tam tersine bir cevap veriyor Ahim Başkanı. O an işte biraz ürkekçe ve titreyerek elimi kaldırdım. Kafamda ne soracağımı da biraz kurgulamaya çalışıyorum. Mikrofon geldi. Concrètement, par exemple, les journalistes Hidayet Karaca et Mehmet Paransu sont toujours détenus. Même détenus en cellule. Sayın Başkan dedim, Türkiye'de 7-8 yıldır tutuklu olan ve dosyaları ahim önünde bekleyen gazeteciler var. Sizin bu anlattıklarınızla bunlar birbirine uymuyor. Bunları nasıl yorumluyorsunuz gibi bir soru sordum. Je n'exclus pas que dans des cas particuliers... Başkan tabii doğru söylüyorsunuz falan ama işte her şeyde yetişemiyoruz. Tabii ki şunu kabul etmem lazım. Mahkeme her davada yeterince hızlı davranamıyor gibi bir şey söyledi. Mais ça c'est la réalité. Çıktım işte dedim ben bunu neyse haberleştireyim. Sonra telefonlar çalmaya başladı. Çok büyük iş yaptın, çok iyi falan. Ben hala anlamıyorum ne olduğunu. Bir soru sordum, altı üstü bir cümleyi zor kurdum. Onu da titreyerek ve ürkekçe sordum falan diyorum. Sonra da tabii birkaç kez izleyince fark ettim ki biraz acemi şansı mı denir artık bilmiyorum. Adam beklemediği yerden soru alınca biraz bocalamış. Cevap vermek için girdiği hal, sıkıntılı hali sonradan kameralara daha iyi yansımış tabii. Onu biz video haber haline de getirdik. Ben fark etmesem de mesleğimin başında daha 1. ayda iyi bir haber çıkarmış oldum. Hazır karşımda akredite bir gazeteciyi bulmuşken şu soruyu da sormuş olayım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve diğer kurumlar, Avrupa kurumları bunlar işe yarıyor mu? Bu konuda pasifler mi, aktifler mi? Türkiye'ye bakan yönüyle değerlendirecek olursak tabii ki yarıyor. Hukuksuzlukların kayda geçirilmesi çok önemli. Ahim kararları Türkiye için bağlayıcı. Şu an uyulmuyor olması bu kararların değerini düşürmez. Uygun ortamlar oluştuğunda muhakkak uygulanması gerekecektir. Siyasi dengeler elbette işin içerisine giriyor. Türkiye'ye yönelik demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına riayet konusunda, baskı konusunda maalesef yeterli hamleler gelmiyor. Göç konusu, Ukrayna-Rusya savaşı, yine Orta Doğu'da olan bir takım gelişmeler, Avrupalı devletleri kendi çıkarlarını ön plana çıkaran bir strateji izlemeye yöneltiyor. Ancak buralar bir takım baskılarla çalışan yerler. Dolayısıyla sürekli olarak söylemleri güçlendirmek gerekiyor ve bu yönde çalışmalar yapmak gerekiyor o kurumlarda. O anlamda hani bazı konularda eksik olmaları kıymetsiz oldukları anlamına gelmiyor bu kurumlar. Birçok insan için de belki bir emsal karar olduğundan dolayı Yalçınkaya kararı
çok mesele tartışıldı. Bazıları için çok olumlu, bazıları için çok olumsuz bir karar olduğu söylendi. Bu konuyla alakalı sizin görüşünüz ne? Türkiye'de 100 binden fazla dosyayı ilgilendirdiğini mahkeme ifade etmişti ve bu dosya üzerinden daha taraflardan görüş dahi istemeden yeni dosyaları iletiyor. Şu an 9500 dosya Türkiye'ye iletildi ve bunlarda ihlal çıkacak. Mahkeme bu ihlalleri vermek istemiyor. Ancak Türkiye'den bu çözüm gelmediği için de mahkeme ihlal vermek zorunda kalacak. Ve Türkiye yakın zamanda 9500 dosya ve bu artarak devam edecek kanunsuz suç olmaz ilkesi ve adil yargılanma ilkesi kapsamında ihlal kararına maruz kalmış olacak. Bu büyük bir yıkım ülkenin hukuki sistemi adına. Ahim tarihinde sadece 63 kez kanunsuz suç olmaz ilkesinin ihlali üzerinden ihlal kararı verildi. Şu an Türkiye özelinde binlerce kez bu ihlal kararı çıkacak gibi gözüküyor. Maalesef Türkiye için bu kötü. Mağdurlar açısından da bir umut anlamına geliyor. Bir gazeteci olarak Avrupa Konseyi'nde kürsüye çıkmış olsan ve dünyanın her tarafından gelen parlamenterlerin olduğu bir yerde onlara tek cümleyle seslenecek olsaydın ne derdin? İnsan onuru ve insan hakları gündelik çıkarlara feda edilemeyecek kadar değerlidir. Peki göçün sana öğrettiği en önemli şey ne oldu? Ne kadar farklı milletlerden, farklı coğrafyalardan insanlar olsak da hepimizin kaygıları aşağı yukarı aynı. O kadar da farklı olmadığımızı öğretti insan olarak aslında. Bunu anlamak biraz zaman aldı. Çünkü ilk geldiğimde, Paris'e bir yere yerleştiğimde nasıl adapte olurum diye bir düşünce insanda hasıl oluyor. İnsanları yakından tanıdıkça hepsinin derdi aynı. Güzel bir hayat sürmek, çocukları iyi okullarda okusun, iyi insanlarla karşılaşsın, iyi bir yuva kursunlar, insanca bir hayat sürsünler. Yüzeyde farklı olarak gördüğümüz şeylerin arkasında insana indirgediğimizde her şeyin aynı olduğunu görüyoruz. Ben de doktorayı siyaset bilimlerinde yaptım. Bir anlamda meslektaşız. Fakat seni hayranlıkla izledim. Hem mesleki anlamda hem de gazetecilik anlamında çok başarılı olacağına inanıyorum. Sohbetimizin de sonuna geldik. Son olarak ne demek istersiniz? Diyebileceğim şey son olarak şu: yeryüzü geniş ve insanca mücadele için nerede olursak olalım mücadeleye devam.